Herkese selamlar. Ben Halil. İlk videosu olanlar için hoş geldiniz arkadaşlar. İlk videosu olmayanlar için 100.000 olduk. Vallahi bu konuda çok mutluyum. Çünkü ilk başladığımda bayağı bir kötüydü izlenmelerim, her şeyim. Ama izleyen arkadaşlar sürekli destekliyordu. Yapacaksın, olacak. Hani çok güzel içerikler tutacak eminiz falan filan diyorlardı. Onlar sayesinde böyle açıkçası biraz daha kendimi geliştirdim. İşte böyle yeni içerikler atmaya çalıştım falan. Dolayısıyla sizin varlığınız bana çok güç verdi. Eksik olmayın. Gerçekten çok seviliyorsunuz. Umarım daha çok nicelerini de görürüz hep beraber. Şimdi isterseniz gelen soruları cevaplamaya başlayayım. Ama bundan önce kahvenizi alın gelin ve başlayalım. Evet, ilk sorumuza başlayalım. Soruları daha önce okumadım. İlk kez burada okuyacağım ki anlık tepkilerim ve anlık cevaplarım olsun diye. O yüzden başlayalım isterseniz. Evet, Jack Sparrow yazmış. Bayağı yazmış. 5 tane soru sormuş. Tüm kontenjan doldu yani. Hangi uygulamalarda birleştiriyorsun demiş videolarını. Adobe Premiere ve Adobe After Effects'te birleştiriyorum arkadaşlar. Onun haricinde ikinci sorusu, dış ülkelere giderken onlar mı sizi davet ediyor yoksa kendiniz mi gidiyorsunuz demiş. Eğer gidiyorsanız önceden otel falan ayarlıyor musunuz? Bazen davet üzerine oluyor. Son zamanlarda çok fazla oluyor. Davet üzerine gidiyoruz. Orada zaten her şey hazırlanmış, ayarlanmış oluyor. Biz sadece oraya tanıtan içerikler çıkarıyoruz. Ama kendim gittiğim zaman tabii ki otelini falan kendim önceden ayarlıyorum ve o şekilde gidiyorum. Takipçilerimle birlikte gezmeyi ne dersin demiş. Takipçilerimle birlikte gezmeyi zaten seviyorum. Daha önce bir kere yaptım. Bu sene de bir ya da iki kere daha yapmak istiyorum. Onun da tarihlerini Instagram'da muhtemelen duyuruyor olacağım. Jack Sparrow bir soru daha sormuş. Şaşırdık mı? Eğitim paketi ne zaman gelir demiş. Vallahi yaza kadar bitirmeyi düşünüyordum ama o kadar yoğundum ki inanın hiçbir şekilde bakamadım, edemedim. Dolayısıyla muhtemelen yazı da geçeriz. Kışa doğru herhalde anca gelir yani. Bayağı sürecek çünkü o ya. Çünkü bayağı içeriği dolu olan bir eğitim paketi. Dolayısıyla o video muhtemelen, eğitim videoları muhtemelen kışa doğru gelecek. Üzgünüm. İnanın hani çok isterdim yetiştirmeyi ama bu bahar, yaz dönemleri benim çok sık çalıştığım dönemler. Çok fazla içerik çıkardığım dönemler. Dolayısıyla affınıza sığınarak kışı beklemenizi bekliyorum. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Kübra yazmış. Geçmişte pişman olduğun olay, duygu vs var mı? Varsa neler? Kübra, şimdi çok derinden girdin yani hani geçmişte pişman olduğun olay, şu an kafamda Müslüm Gürses çalıyor. Çok fazla pişman olmuyorum hayatta ya. Hani hep ben o zamanki haliyle kasarım. Yani benim hep öyle olur. Şu anki Halil mesela hep şu an yaşadıklarını planlar. Gelecekteki Halil'de gelecekteki planlarda ise gelecekteki Halil'e bırakırım. Hani öyle ben yıllarım sonrasını düşüneyim. Geçmişte şunu yaptıydım falan diyeyim. Geçmişi düşünürseniz arkadaşlar her zaman mutsuzsunuzdur. Geleceği düşünürseniz tedirginsinizdir. Anı düşünürseniz de mutlusunuzdur. Dolayısıyla ben bu motto ile yaşadığım için öyle pişmanlık o bu falan evet illa olur ama hani ben biraz daha o zamanki haliyle diyorum ki o zaman onu yapması gerekiyormuş. O karar almış. Saygı duyuyorum. Kendinize saygı duymanızla alakalı biraz da bu. Yani kimse kendi için kötü bir şey yapmak istemez. Oluyorsa da demek o an onu gerektiriyormuş. Evet, geçtik. Kübra yine sormuş. Enerjini neye borçlusun? Bu arada abi dön artık sağlara. YouTube'u unuttun sandım. Bir hafta video atmadım, bir hafta ya. Sadece bir hafta. Valla YouTube'da işte gerçekten şey böyle. Her hafta video istiyoruz. En az 2 tane. Yani en az 2 tane olmazsa sıkıntı yani. Böyle herkes böyle sürekli video istiyor YouTube'da çünkü. Anlıyorum da ama bir de Instagram tarafı olduğu için benim, bir de aynı zamanda içerik ürettiğim için, projeyi hani yaptığım için, video ürettiğim için hani nasıl geçiniyorsun diye soruyorlar ya sürekli işte. Ondan dolayı video işleri yaptığım için aynı zamanda YouTube'a sürekli video atamıyorum. O yüzden affınıza sığınıyorum. Elimden geldiğince atmaya çalışıyorum ama. Enerjimi neye borçluyum? Harbi enerjimi neye borçluyum ben ya? Bir çay içeyim. Sevdiğim insanların mutlu olmasına borçluyum ya. Ne kadar çevremdeki insanlar ne kadar mutlu edersem o kadar mutlu oluyorum ben de. O kadar enerjik oluyorum. Ya da ne bileyim
Gittiğim yerlerde doğada ne kadar olursam o kadar enerjik oluyorum. Şudur benim enerjim, şudur kaynağı falan filan diye bir şey yok. Iron Man değilim ben yani. Şurada bir şey yok. Tamamen hayatımdaki pozitif şeylerden etkilenerek enerjimi arttırmaya çalışıyorum. Tabii her zaman enerjik olmuyorsun. Onun sebepleri de hayat malum yani. Her zaman ne yazık ki öyle olmuyor. Evet, Fadime Filiz. Seyahat ederken yaşadığınız en komik olay nedir? Seyahat ederken yaşadığım en komik olay benim YouTube'da hani beni YouTube'da izleyen arkadaşlar biliyor. Ben hani o kadar fazla gülüyorum ki, o kadar fazla hani komik olay oluyor ki benim için hani şudur dememin imkanı yok. Çok fazla gülüyorum. Hatta yorum alıyorum bununla ilgili. Çok fazla gülüyorsun. O kadar gülme. Biraz ciddi ol ya diye yorumlar alıyorum ben sürekli. Dolayısıyla çok fazla komik olay ya. En komik olay gerçekten diyemem yani. Diğerlerine haksızlık ederim. Dolayısıyla bu komik olayını geçiyorum çünkü çok gülüyorum ben ya. Evet, bir sonraki soruya geçiyoruz. Affan Onat Erdoğan sormuş. Show Me Turkey serisinin videolarını nasıl çektiğini ayrıntılı anlatabilir misin? Ayrıntılı şu an anlatamam. Yani bunun için ben şu an eğitim seti çekiyorum arkadaşlar, düşünün. Dolayısıyla o biraz zor olur. Eğitim setini bekleyin. Orada bunları anlatıyor olacağım. Bir sonraki soru. Yorumcu şey isim bu. İlk kez fotoğraf makinesi alacak birisine başlangıçta ne önerirsin hobi olarak fotoğraf çekmek için? Devrik cümlenin dibine vurmuş yani. İlk başta fotoğraf çekecek birine, hobi olarak özellikle yapacak birine kesinlikle telefon öneriyorum arkadaşlar. Yani şu anki telefonların kaliteleri muazzam. Ham çeken telefonlar var yani. Dolayısıyla ben öncelikle güzel kaliteli bir telefon alın derim. Çünkü ona yapacağınız yatırımla aynı parayı kameraya veriyorsunuz. Ve kamerada sadece bir özellik var yani sadece çekmek, fotoğraf çekme. Dolayısıyla şu an hani benim size önereceğim şey kesinlikle biraz kaliteli bir telefon alıp telefonla gözünüzü geliştirmek. Çünkü bakmak görmek değildir. Öncelikle fotoğraf için gözünüzü geliştirmeniz lazım. Bunun için de ortalama biraz kaliteli bir telefonla beraber güzel içerikler çıkarıp onları düzenlerseniz en azından mobil fotoğrafçılıkla işe girmiş olursunuz. Daha sonra da kendinizi geliştirdikçe direkt böyle taptan başlarsınız. Sony A7 III gibi bir kamerayla. Dolayısıyla ilk başta amatör fotoğrafçılar için ilk önerdiğim şey telefon. Zeynep Kar. Bir çizgi film kahramanı olsan hangisi olurdun? He, güzelmiş. Bugs Bunny. FMNR Altere Uzun demiş. Ne demiş? Gideceğiniz şehirleri veya ülkeleri neye göre karar verip seçiyorsunuz? Bir, gidebiliyor muyum? Malum. Yani her yere gidemiyorsunuz. Çünkü korona morona o var. Bir de onun haricinde vize falan filan var. Kesinlikle vize isteyen ülkelere çok az gidiyorum. Çünkü nefret ediyorum vize işlerinden. Gelecek olan tekliflere de göre değişiyor. Çünkü bazı ülkeler direkt davet ediyor. Dolayısıyla onlara öncelik verebiliyorum. Hani çünkü sponsorlu bir şekilde gidebiliyorum. Daha rahat içerik çıkarabiliyorum. Onun haricinde benim kendim merak ettiğim böyle hani bayağıdır hani görmek istediğim ülkeler oluyor. Onlara hani öncelik veriyorum. Mesela Hindistan ve Endonezya gibi. Dolayısıyla o şekilde. Ama şu an mesela Japonya ve hani Güney Amerika'yı falan düşünüyorum. Bakalım nasıl gideriz, ne zaman gideriz hiçbir fikrim yok. Ama en azından aklımda olanlar şu an bunlar. Ahmet Yazan, hayatım boyunca yaşadığın en üzücü ve en sevindirici olay nedir? Cevaplar 4 göze bekliyorum. Ya, en üzgününü söylemeyeyim de çünkü şu an hani hiç şey yapmaya gerek yok. O yüzden en sevindiricisini söyleyeyim. O da ilk projem kabul olduğundaydı. İşte bu milli parkları çekecektim. Ve hayatımda ilk kez işimden istifa edip böyle bir radikal karar alıp bir proje yazdım. Ve bu projenin kabul olması beni çok fazla sevindirmişti. Çünkü artık sevdiğim işi yapabilecektim. Dolayısıyla herhalde en sevindiğim olay budur muhtemelen. Evet, Nur yazmış. Videolardan hangisini çekerken daha çok zorlandın? Sanırım bu Stars of Turkey vardı ya. En son yayınladığım Türkiye'nin Yıldızları. Vallahi herhalde en çok onu zorladım. Çünkü her zaman gecenin bir vakti 2-3 saat başına dikilip çektiğin bir video oluyor. Ve genelde geceler çok da her zaman sıcak olmuyor malum. Hele ki karasal iklimlerde çekiyorsanız yani. Yaz kış fark etmez. Biraz soğuk oluyor. Dolayısıyla muhtemelen şeydir, Türkiye'nin Yıldızlarıdır. Zehra Torun sormuş. Yaptığın iş kariyer basamakları açısından nasıl ilerliyor? Senin yolunda gitmeyi düşünenler neyi göze almalı? Vallahi Zehra güzel sordun. Yaptığım iş kariyer basamakları açısından bence güzel gidiyor. Hani istediğim gibi ilerliyor. Sevdiğim işi yapıyorum ve sevdiğim iş özelinde bana projeler ve işte teklifler geliyor artık. Benim yolumda gitmeyi düşünen insanlar neyi göze almalı? Aç gezmeye göze almalısınız mesela. Hani benim işimde
Atıyorum bu ay para kazandım. Önümüzdeki 3 ay kazanamayabilirim. 3 ay kazanıp işte bir ay kazanmayabilirim. Değişiyor. Özellikle ama ilk senelerde hani böyle bir yerden zengin değilseniz benim gibi bayağı bir zorluk çekeceksiniz. Evet, Sema Nur Arslan yazmış. Ülkeleri gezerken o ülkeyle bizim ülkeyi kıyasladığında bizde de böyle şeyler olmalı dediğin şeyler denk geldi mi? Evet, hemen aklıma geldi mesela. Bu Asya'da döndürülen sofralar var. O çok hoşuma gitmişti mesela benim. Mesela orada bir tane bir şey var. Ne bileyim tuzluk falan filan. Ya da ne bileyim yemek var. Oradan almak istiyorsun. Çeviriyorsun masaya abi. Direkt buraya geliyor. Oradan alıyorsun tabağına. Döndürüyorsun. Ondan sonra başka bir şey alıyorsun. Koyuyorsun tabağına. Kesinlikle dönen masaya geçmemiz lazım. Yani sini güzel eyvallah. Hani ama bu bence sininin böyle upgrade hali. Böyle üst hali. Güncellenmiş hali yani. Döndürülebilen sini. Aklıma bu geldi. Çünkü yani hani vizyonsuzum. Yok ya ama bu geldi direkt aklıma. Niye bu geldi bilmiyorum. Bunun haricinde bizim ülkemizde olsa dediğim şeyler zaten Acun getiriyor sağ olsun. Dolayısıyla şudur diyebileceğim bir şey yok şu an aklıma gelen ama sini güzel yani. Emine Taş arkadaşımız demiş ki ilk kez yurt dışına çıkacaklara tavsiyeler var mı? Tabii ki var. Arkadaşlar yurt dışına çıkacaksanız kesinlikle cebinizi doldurup gidin. Para biriktirip gidin. Çünkü gerçekten şu an dışarıda çok zor. Ya dolar falan euro bayağı bir arttı son zamanlarda. O yüzden yurt dışı bayağı bir sıkıntılı oldu şu an. Eskiden rahat rahat gezip yapabildiğin şeyleri şu an ikinci kere, üçüncü kere düşünmek zorunda kalıyorsun. Ama onun haricinde gitmeden önce kesinlikle yol planlamanızı, otel planlamanızı falan gideceğiniz yerlerin planlamalarını yapın. Çünkü oraya gittiğiniz zaman mümkün mertebe oradaki zamanı hani iyi değerlendirmeniz lazım. Bodoslama girmeyin her şeye. Direkt planlı bir şekilde ilerleyin diye tavsiyede bulunabilirim. Naz 35 gezilerinizi nasıl finanse ediyorsunuz demiş. Güzel soru. Genelde sponsor eşliğinde olduğu için çok fazla harcamam olmuyor ama kendim gideceğim zamanlarda da işte normal zamanlarda yaptığım çalışmalardan para kazanarak finanse edebiliyorum diyebilirim. Bu çalışmalar ne diye soracak olursanız da bu çalışmalar şöyle oluyor. İşte ne bileyim Samsung'la işte aynen gördüğünüz telefon da onlardan bir tanesi. Marka iletişimciliği yapıyorum onlar için. Onlar için video çekiyorum. Şu an Samsung kanalında benim mesela bu telefonla çektiğim videolarım var. Samsung Halil Beker yazarsanız görebilirsiniz. Onlar şehir tanıtım videolarım var biliyorsunuz işte. Xiaomi Turkey'de aynı zamanda benim için bir finans gelir kaynağı. En çok zorlandığın gezi demiş İrem. Ya ben bu zorluklar sayesinde bugünkü kişiliğime hani geldim diye düşünüyorum. O yüzden hani böyle şunda zorlandım, bunda zorlandım demek yerine o zorlukları benimseyip hani iyi ki de o zorlukları yaşamışım diyebiliyorum. Ama hani illa bir gezim derseniz de o da Avrupa gezim derim. Erasmus döneminde yaptığım Interrail gezim benim. Böyle bir 15 ülke falan gezmiştim. Sokaklarda yattım, tren kaçırdım, işte eşyalarım çalındı falan filan bir ton şey. En çok onda zorlanmışımdır. Ama o gezilerim sayesinde hani bugünkü ben oldum. Dolayısıyla çok da şey yapmak istemiyorum. O gezileri de gömmek istemiyorum yani. Güzel soru Mayra. Teşekkürler. Dark Knight sormuş. Türkiye'de en güzel bulduğun şehir. Ya açıkçası çok fazla güzel şey var Türkiye'de. Bir tane değil. Gerçekten çok güzel yerlerimiz var. Yani şu an bir Rize'nin mesela o doğası, ne bileyim o sis denizleri falan harika geliyor bana. Muazzam bir yer. Ama mesela orada da Muğla'daki gibi turkuaz şey yok, deniz yok. Hani Muğla'da biliyorsunuz muazzam koylar var, harika yerler var. Dolayısıyla Rize iyidir diyemiyorum. Çünkü Muğla'daki o turkuazımsı o yerleri de çok seviyorum ben. Sonra diyorum Mardin'in havası mesela o mistik havası, o eski tarihi yerler. O da Muğla'da yok. Sonra diyorum Mardin de çok güzel falan. Çok fazla yer var. Yani şimdi ondan sonra Mardin'deki yeri geçtikten sonra Kastamonu'daki o devasa yapılar var, işte kanyonlar, vadiler işte falan. O da Mardin'de yok. Şey diyorum. O zaman da o çok güzel. Dolayısıyla bunu seçemiyorum asla. Bir şehir hayatta söyleyemem o yüzden. Zeynep Kar sormuş. Ölü ya da yaşayan biriyle tanışacak olsanız kim olurdu? Ya ben böyle çok zeki bilim adamlarıyla tanışmak çok isterdim. Einstein, işte ne bileyim Carl Sagan. Bunları görmek isterim. Hatta böyle Kozmos diye bir belgesel var. Kesinlikle izleyin. İki tane. Bir eski Carl Sagan'ın yaptığı. Bir de Neil Tyson, bu adamın ismini hep karıştırıyorum. Neil Tyson'ın yaptığı ikinci seri var. Kozmos diye. O seriyi de çok seviyorum. İkisini de çok seviyorum ben. Ama ikincisi daha böyle geniş çaplı. İzlerseniz orada
Orada böyle bir sürü bilim adamının hani hayatlarını falan anlatıyor ve hayatımızı işte hani bu ana nasıl geldiğimizi açıklayan bir belgesel. Çok güzel. Kafanızı kesinlikle açacak bir belgesel. Tavsiye ederim. Vaktiniz varsa kesinlikle bakın. Kozmos. Yorumcu şey sormuş. O 4 dili nasıl öğrendin demiş. Ya ben açıkçası dil öğrencisiyim arkadaşlar. Şimdi lisede ben İngilizce okudum. Üniversitede tercümanlık okudum. Benim zaten dil öğrenmem yani kesin yani. Öğrenemeseydim zaten sıkıntı vardı. İngilizce okulda öğrendim. Almancayı da okulda öğrendim. Üniversitede öğrendim. İngilizce, Almanca tercümanlık okudum ben çünkü. Almanya'da yaşadım biraz. Sonra İspanya'da yaşadım biraz. O süre zarfında İspanyolcamı geliştirdim. İşte Japonca kursuna falan gittim. Biraz da öyle hani Japoncamı geliştireyim dedim. 2 tane Japonla sonra Avrupa'yı gezmeye çalıştım. Dolayısıyla bu şekilde diyebilirim yani. Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca bir de işte biraz Japonca öğrenmiştim ama şu an Japoncam leş. Çok kötü Japoncam şu an. Ama severim yani çok fazla. Aysima Z. Türkiye'nin görülmesi gereken 5 şehri hangileridir demiş. Güzel soru. Bak bana böyle sorulara gelin. Tek falan deyince, en deyince böyle insan zorlanıyor. En iyisi, en güzeli, tek, muazzam. Yok onlara çok zorlanıyorum ben. Ama 5 şehir veririm yani. Rize veririm, Kastamonu, Mardin, Muğla, 5 Isparta. Gölcük, Kovada, Yazılıkayın falan buralara gidin. İyi ki gittim diyeceksiniz. Bana teşekkür edeceksiniz. İrem Nur, Bursa'ya gelecek misiniz? Geleceğim. Geldim de. Severim. Büyük Turon Farzandi yazmış. Kanalın adına göre sen bekarsın. Soyadım o. Ama sevdiğin birisi var mı? O da yok. Yakışıklısın ama biraz havalısın. Bu soru değil. Eyvallah çok sağ ol. Yani evet bekarım. Soyadım da bekar. Ya ben biriyle olduğum zaman üretken olmadığımı düşünüyorum. Çok fazla kendimi kaptırıyorum çünkü. Bana hep öyle geliyor. O yüzden de kendimi tam işime veremiyorum gibi geliyor. Dolayısıyla şu an hayatımda biri yok. Sevdiğim biri de yok. Olursa bakarız. Diye yani 28 yaşını dolduruyoruz yakında. Hayırlısı olsun. Annem artık böyle annem eskiden böyle hiç şey yapmazdı annem hani anne ya boş ver falan dediğim zaman hiç takmazdı hani zamanla olur falan filan kafasındaydı. Şimdi artık yok anne bana göre değil falan dediğim zaman annem böyle nasıl değil? Olacak. Artık böyle yavaş yavaş o moda giriyoruz yani onu hissettiriyor. Ama yani şu an için öyle bir şey yok. Bakalım hayat ne gösterir bilmiyorum. Evet, Cemile Ok sormuş. Deneyimlerini aktardım. Mesela Hindistan'ın arka sokaklarında gezerken yaşadığım bir olay vardı. Blogda yer almayan. Bir kitap çıkarmayı düşünüyor musun? Bir de eğitim seti ne durumda? Eğitim setinin cevabını verdim. Kitap çıkarmayı düşünüyor muyum? Ya insanlar kitap okumuyor artık ya. Böyle bir şey var gerçekten. Hani ben kitap çıkarmayı düşünüyordum bir noktada ama seyahat üzerine değil. Hani başka şeyler var. Biraz da ben böyle karalıyorum arada. Belki onları bir gün yayınlarım. Ama seyahatle ilgili bir yazı, bir roman, bir kitap şu an düşünmüyorum. Öyle bir planım yok. Çünkü ne yazık ki seyahat edenler okumaktan ziyade görmeyi seviyorlar. Bana öyle geliyor. İsmi T. T demiş ki seyahatlerin sırasında çok güzeldi. Mutlaka geri gelmeliyim dediğiniz ya da beklentinizin üstünde veya altında olan ülke, şehir oldu mu? Olduysa nerelerde demiş. Umarım en kısa zamanda 1 milyon özel videosunu da izleriz demiş. Eyvallah. Var. İsviçre Interlaken var. İsviçre'de hani böyle hep böyle resmi bir yer diye beklerdim İsviçre'yi. İlk gittiğim zaman 19 yaşında. Böyle dağların arasında göllerin olduğu muazzam bir yerdi ve tekrar bir daha gitmek istiyorum açıkçası İsviçre'ye. Özellikle Interlaken bölgesine. Umarım bir gün giderim yani. Ayşe Nur sormuş. Daha önce hiç gitmediğin bir ülke veya şehir var mı? Daha yeni başlıyoruz. Bakalım. Atla daha çok şey gezeceğiz. Daha başındayım ben. Toplam 30 tane ülke falan gezmişsem maksimum yani. Daha çok yer göreceğiz beraber. Burcu Şeker. Daha önce çöle gittin mi? Yok. Sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Umarım soruların cevaplarından keyif almışsınızdır. Çok sıkmamaya çalıştım. Biraz da hayatımla ilgili bilgi vermeye çalıştım size. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hadi eyvallah.